Altın uçuyor, altın durdurulamıyor. Rekor üzerine rekor geliyor ve dile kolay tam 8 yıldan sonra 1800 doları yakalayan altında tüm bunlar olurken bakın şaka gibi, gerçekten şaka gibi ama Amerikan Nasdaq borsasında da listelenen ve koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan kenti var ya, işte Wuhan merkezli Kingold şirketi içerisinde altın değil, bakın altın değil, yaldızlı bakır olan külçeleri altın diye yutturmakla suçlanıyor. Evet dostlar, çok yeni bir sahte altın vakasıyla karşı karşıyayız. Çin'in altını %22'sine eşdeğer olan tam 4,2 milyar dolar değerindeki 83 ton sahte altın için iki tane New York hukuk şirketi de bu olayla birlikte çok yeni şekilde jet hızıyla soruşturma başlattı dostlar. Şimdi bu sahte altın olayını ve gramdır, çeyrektir veya tam altın alırken bizler nelere dikkat etmeliyiz? Bunları böyle yatırım tavsiyesi vermeden konuşacağız ama en az onun kadar önemli bir diğer mesele de şu, bakın. Dünya piyasalarını tekrar şoka sokabilecek ikinci dalga olayı var dostlar. Dünya Sağlık Örgütü ikinci dalga için uyarıyor ve diyor ki koronavirüste henüz en kötüsü yaşanmadı. Sona ermeye daha yakın bile değiliz ve ikinci dalgadan da gayet endişeliyiz diyor dostlar. Peki ikinci dalga gelirse genel olarak piyasalar, altın veya Bitcoin ne olacak? Almadıysak almak mı lazım, yoksa ucuzdan aldıysak da artık satıp karımızı almak mı lazım? Burada bulunma amacımız doğru stratejilerle yatırım yaparak para kazanmaksa altın ve Bitcoin arasındaki o güçlü bağ var ya, onu da işte masaya yatırmalıyız ki bir önceki videoda zaten detaylıca ele aldık dostlar ama daha da önemlisi, bakın, hangisini takip edersek para kazanabiliriz? İşte bu noktada para kazanmanıza yardımcı olabilecek güzel ipuçları da vereceğim size ve bu arada bakın çok kısa iki tane haberim var size. Birincisi, Ledger çekilişimizi iCrypex Telegram kanalımızda Cuma günü yapıyoruz. Katılmak için hala şansınız var. Aşağıdaki linkten formu mutlaka doldurup kanalıma abone olup yanındaki zile dokunun. Yorumlarınızı aşağıya bol bol yazın ve videolarımı da mutlaka beğenin dostlar. Kazanırsanız da biliyorsunuz, ister kullanırsınız, isterseniz de 500-600 liradan satıp para kazanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ayrıca ikinci duyuru da şu dostlar. Benim de başvurduğum Crypto.com'un anında 50 dolara hediyeli Visa kart başvurusunu yapmak isterseniz de açıklamaya hem 50 dolar hediyeli kayıt linkini hem de İngilizce bilmeden bile izleyerek adım adım yapabileceğiniz video linkimi de ekliyorum dostlar. Oradan da isterseniz başvurup hemen 50 dolar hediyenizi de alabilirsiniz. Şimdi bakın, hiç lafı uzatmadan, eğip bükmeden sonda söyleyeceğimi en başta söyleyerek konuya şöyle bam diye gireceğim dostlar. İkinci dalga dediğimiz mevzu düşündüğümüzden aslında çok daha kritik bir olay. Aslında bu altının yükselişi de biliyorsunuz bağıra çağıra geldi abi. Yani kimileri görmek istemedi veya kimileri görmedi bile ama başta Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Bankası Fed ve diğer ülkeler daha önce eşi benzeri görülmemiş şekilde nakit para basıp küresel salgının birinci dalgası, bakın iki değiliz, ikiye daha gelmedik, bekleyin, birinci dalgasındaki etkilerini yavaş yavaş azaltmaya çalışıyor biliyorsunuz. Ve şunu da söyleyeyim abi, bakın şu an hiçbir ülkenin derdi altın falan değil abi. Bozulan ekonomilerini düzeltmek olduğu için bol bol para basıyorlar ve bundan dolayı da yatırımcılar da etkiye tepki vererek arzı sınırlı olan altın ve Bitcoin gibi varlıkları gayet normal şekilde belki de almayı tercih edebiliyorlar. Dolarda kalsalar Fed cayır cayır dolar basıyor abi. İllaki bir risk. Bakın, Fed Başkanı dün Temsilciler Meclisi'nde yaptığı sunumda dedi ki ekonominin önünde olağanüstü bir belirsizlik var ve hayat eskisi gibi olmadan, insanlar sokağa çıkıp tamamen böyle güvenli şekilde dolaşmadan, işte ekonominin çarklarını hareketlendirmeden tam bir toparlanma mümkün olmayacak dedi dostlar. Zaten dün altındaki sert yükselişin de muhtemelen en önemli nedenlerinden bir tanesi buydu. Yani olay nereye geliyor abi? Bakın, dünyanın en büyük ekonomisine sahip bir ülke çıkıp ekonomi şu an çok belirsiz ve bunun ne zaman düzeleceği de belirsiz, hayatımız koronavirüsün etkisinin geçmesine bağlı diyorsa bu eşittir gerçekten çaresizlik göstergesidir. Fed'in attığı kurşunlarda sona yaklaşıldığını da gösterebilir ve bunlar da yatırımcıları gayet doğal şekilde arzı sınırlı altın gibi varlıklara illaki yönlendirebiliyor dostlar. Hele ki başta dediğim gibi, bakın, Dünya Sağlık Örgütü tamam, yani arada böyle bazen yanlış veya gereksiz açıklamalar yapsa da genel direktörü Tedros Adhanom tüm dünyada salgına yakalanan kişi sayısı 10 milyonu, ölen sayısı da yarım milyonu aştı dedi ve koronavirüs salgınında ikinci dalga gelebilir diye uyarıyor dostlar. Çok yeni bir olay bu. İkinci dalganın da olası etkilerini az sonra konuşacağız ama bakın, bunlar neden oluyor diye soracak olursanız da koronadan
kaynaklı olarak tüm dünya evlere kapandığı için başka nedenlerden dolayı tamam ölen sayısı belki bir miktar azalmış olabilir ama herkesin eve kapanması eşittir ekonominin çarklarının tıkanması anlamına geliyor. Çarklar tıkanınca da ne oluyor? Piyasalar bir panikliyor. Çünkü her şey normal akışında gitmiyor. Tam da bu olayı anlatan çok yeni bir olay da var. Bakın Fed dünyanın en büyük 3. şirket tahvil portföyüne sahip ve piyasaya girdikten sadece 2 ay sonra en büyük portföy sahiplerinden biri oldu. Şimdi Fed biliyorsunuz adı üstünden Merkez Bankası. Bunları nasıl oluyor derseniz de para basarak oluyor abi. Yani özel sektöre kan olsun can olsun diye alıyor. Piyasaya da daha doğrusu dünyaya dolar enjekte ederek bu tahvilleri alıyor. Zaten bakın abi Fed tahvil alımı yapacak diyorsa büyük ihtimal peşinden de dolar basımı gelebiliyor. Bu da altın ve Bitcoin gibi arzı sınırlı olan yani kafanıza göre miktarını böyle basarak artıramayacağınız varlıklarda hemen peşinden de sert yükselişleri getirebiliyor. Gerçekten bu bağlama bir dikkat edin dostlar. İşte bu nedenle 12 Mart büyük çöküşünden sonra altın Bitcoin ve Amerikan borsalarıyla kıyasladığımız zaman yaralarını en hızlı saran, yatırımcısını en hızlı şekilde mutlu eden yatırım aracı oldu. Altının arkasından da bu arada en hızlı toparlayan borsalar ve sonrasında da Bitcoin oldu ama bakın borsaların toparlayabilmesi Amerikan ekonomisinin çökmemesi için devletin para basarak ne kadar uğraştığını da unutmamak lazım dostlar. Borsalar derken ben bu arada sadece tek bir endeksle kıyasladım. Onu da söyleyeyim. Ekranda görüyorsunuz bakın sarı altını gösteriyor. Turuncu Bitcoin'i ve kırmızı da S&P 500 yani Amerikan şirketlerinin hisse senetlerini gösteriyor. Soldakiler çöküş zamanını, sağdakiler de toparladıkları zamanı gösteriyor. Ben şahsen bakın Bitcoin büyüdükçe daha çok insan tarafından tanınır, bilinir oldukça daha çok böyle altın gibi davranabileceğini düşünüyorum. Tabi bu sözlerimi biliyorsunuz yatırım tavsiyesi olarak lütfen almayın ama artık gerçekten gizlisi saklısı yok. Şunu da biliyoruz ki dünya sahnesinde her böyle olmaya 12 senede bir büyük bir ekonomik kriz olduğunu düşündüğümüz zaman muhtemelen 10 sene sonra eğer ölmez de yaşarsak bugünleri görürsek muhtemelen yeni bir kriz yaşayacağız ve oradan da belki de altını yine sert düşüş sonrası hızlı bir şekilde toparlayacak ama bence Bitcoin şu andakine göre şu andaki toparlama hızına göre belki de daha da hızlı toparlayacak. Şirketleri toparlamaksa yine muhtemelen devletleri düşecek. Her neyse başta konuştuğumuz diğer mevzuya gelelim dostlar. Bakın ikinci dalga gelirse insanlar mecburen daha çok evine kapanacak ya. Bu nedenle online çalışabilen sektörler hani böyle zarar görmek şöyle bir dursun. Her kriz bir başka fırsatı doğurur bakışıyla tüm dünya şöyle bir küçülürken kabuğuna çekilirken işte bu şirketler daha çok büyüyebilirler dostlar. O nedenle hani böyle yatırım tavsiyesi vermiyorum ama hisse senedi al sat yapıyorsanız da hani böyle online çalışabilen sektörlere de daha çok odaklanabilirsiniz. Onlara da şöyle bakabilirsiniz isterseniz. Bu arada daha dünya bu birinci dalgadan çıkamamışken Fed Başkanı ekonominin önündeki yol tamamen belirsiz derken sonuç olarak insanlar altına ve belki de Bitcoin'e hücum edebiliyorlar. İşte bu nedenle dostlar bakın altın ve belki de Bitcoin için birçok önce indikatör olabilir ama koronavirüs bunların içerisinde bence en belirleyici indikatör ve uzun sürede bu böyle devam edebilir. O nedenle evet koronavirüste ikinci dalga gelirse altın ve Bitcoin fark etmez abi. Bunlar da ikinci dalgada gelebilir. Koronavirüs biter, dünya ekonomisi rahatlarsa şayet dostlar o zaman evet altın ve Bitcoin'de bir miktar inebilir. Çünkü çok yükselmişti. Bunun da bir düzeltmesi olabilir. Aksi takdirde bence gerçekten zor olabilir dostlar ama dediğim gibi bunlar şahsi fikirler, yatırım tavsiyesi değil. Bu arada altının bugününü, yarınını ve gelecek günlerini gösterebilen teknik analizinde şöyle bir yapacak olursak bakın 18 Haziran gibi bir Golden Cross yani altın kesişim vardı dostlar. Bu da biliyorsunuz genelde yükseliş öncesi oluşabiliyor ki zaten görevini yaptı ve bu arada şunu da söyleyeceğim. Altın Haziran ayını ne yaptı biliyor musunuz? Altın Haziran ayını Tobo yani ters omuz baş omuz formasyonu dediğimiz kalıp hareketini yaparak adeta geçirdi dostlar. Bu formasyonu da altın yükselerek büyük ölçüde tamamladı. Sadece bir kısmı kaldı. Eğer altın 1817 dolar bölgesine yükselirse nokta atışı şekilde bu formasyon ömrünü tamamlamış olacak. Görevini layıkıyla yapmış olacak. Yalnız altının 1817 dolara yükselmesi demek 24 Şubat'tan beri şöyle ince devam eden yükselen takozun da pozitif şekilde kırılması anlamına gelir ki muhtemelen bunu da beklemeyiz dostlar ama ya da önümüzdeki günlerde karşımıza nasıl bir tablo çıkabilir diye soracak olursanız da bakın krizin daha da derinleşebilen etkisiyle altının suyu daha da ısınırsa dostlar bu toboyu tamamlamak için altın 1817 dolara kadar yükselip tekrardan bu yükselen takoz içerisine girebilir. Şu andaki ilk direnç bölgesinde söyleyeyim size bakın altının yükselişini deneyip aşması gereken ilk noktada 1805 dolar civarı. Düşüş durumunda da destek olarak tutunmayı deneyebileceği ilk yerde 1745 dolar civarı.
şahsen elimde zaten altın varsa ve çok çok düşük rakamlardan, şu rakama göre düşük yerlerden aldıysam da, yani birazcık böyle bir açılabileceğim, oynayabileceğim alan varsa da 1810 dolar civarlarından belki hani bu bölgeleri beklemeyi düşünebilirim. Çünkü 1810 demek hem takozu pozitif yönde bozması demek, hem de TOBO'yu tamamlaması demek. Dolayısıyla bu bölgelerden olası bir düzeltmeyi de hesaba katarak işlem açabilirim. Eğer alacaksam da, bakın, eğer altın alacaksam da uzun vadeli de evet belki bir miktar alınabilir buralardan, ama kısa vadeli, yani böyle birkaç saatlik, birkaç günlük veya birkaç haftalık alsat yapmak için bence buralardan ancak borsalardaki stop loss dediğimiz zarar durdur fonksiyonunu kullanarak belki alabilirim dostlar. Yani ne yapabilirim? Mesela 1750 dolar bölgesine bir emir girebilirim otomatik satarak zarar durdurabilmesi için. Ama tabii siz 1650'den 1700 dolarlardan mesela bu bölgelerden aldıysanız da muhtemelen daha rahat olursunuz dostlar. Şu konuda da, bakın, şu konuda da sizi uyarmak istiyorum. Evet, 4 saatlik grafikte RSI 65'lerde olsa da aylıkta RSI, dikkatinizi çekerim ki aşırı alım bölgesinde duruyoruz. Aylık bazda altın çok aşırı alınıyor ki zaten fiyatı da o yüzden yükseliyor, ama tarihsel bazda baktığımız zaman 70 puan üzerine çıktıktan sonra hemen ertesi aylarda genelde altın ne yapmış? Genelde düzeltmesini yapmış, düşüşlerini yapmış. Bunu da gerçekten göz ardı etmemek lazım. Başta söylediğim bir diğer mevzu olan sahte altın olayına gelirsek de, evet, fiziki altın almamız gerektiğinde sahte altını almamak için neler yapmak gerekir diye soracak olursanız da, genel olarak altın ayarından emin olunması ve mümkün olduğunca tanıdık kuyumculardan alışveriş yapılması, hatta alışverişlerin mutlaka faturalandırılması gerektiği tavsiye ediliyor dostlar. Faturanın üzerine de bu arada altının ayarı, gramı gibi böyle detaylarına yazılması gerekiyor. Bir şeyin fiyatı ne kadar yükselirse, popülerleşirse maalesef sahteleri de o derece piyasaya sürülebiliyor. Bu arada altın ve Bitcoin arasındaki güçlü bağ olayı var ya, bunun da detaylarını bir önceki videoda zaten verdik, ama genel olarak şu an Bitcoin altını takip eder gibi bir durum var dostlar haftalık grafikte. Eğer Bitcoin almayı düşünüyorsanız da bu dönemde altının hareketlerini takip etmek, hatta TradingView'den önce altının grafiğini şöyle bir açıp sonrasında da kıyaslamayı seçip Bitcoin'e kıyaslamak güzel olabilir. İşte bu şekilde dostlar altında neler oluyor konusunu şöyle en güncel şekilde masaya yatırmak istedim. Piyasa fiyatı 500-550 lira olan Ledger çekilişimiz de biliyorsunuz devam ediyor, ama çok az kaldı. Aşağıdaki linkten formu doldurarak, kanalıma abone olup zile dokunarak ve videolarımı beğenip yorumlarınızı da aşağıya bol bol yazarak siz de kolayca bu çekilişe katılabilirsiniz. Görüşürüz.